Evet, herkese yeniden merhaba. Kripto borsalarında bot rehberiniz Erkan ben. Sıfırdan kriptoda bot kullanımı serisinin bir diğer videosu olan DCA botu tanıyalımdasınız. Sabırsızlanıyorsunuz farkındayım ancak bu panelleri öğrenmemiz gerekiyor. Serinin ilk videosunda da bahsettiğim gibi en çok kullanılan bot çeşidi olan DCA bot paneline geçmeden önce niçin en çok kullanacağımız bot olmasına bir açıklık getirelim. Neden DCA bot? Çünkü DCA bot fonksiyoneldir. Duruma ve şartlara göre değişkenlik gösterebilme yetisine sahip. Diğer bir deyişle uyarlanabilir olmasıdır. Daha da açarsak DCA bot ile canlı piyasa grafiklerine dayanarak ister bir yapay zeka ürünü algoritma ile, ister bir indikatör ile, ister bir teknik analiz aracı ile veya ücretli profesyonel sinyal üreticilerinden aldığı sinyal ile çalışabilir. Otomatik işlem açıp kapatabilir. Tercih size kalmış. Uzun lafın kısası, uygulamak istediğiniz strateji için mutlaka bir DCA bot yapılandırması mümkündür. Ancak tabii tüm riskleriyle birlikte. Unutmayalım, alsat yapmak yani trade etmek riskimizi yönetmekle başlar. Bunun yanında maksimum kar alabilme özelliği, baştan aşağı uyarlanabilir kademeli alım yapabilme özelliği vardır. Tabi bunlarla da bitmiyor. Uyarlanabilir stop olabilme yeteneği, stratejiniz üzerinde en verimli sonuçları elde etmek için bir takım ekstra özellikleri ve diğer botlarda olduğu gibi stratejinizi siz belirlerseniz artık gerisini DCA botunuz yemeden, içmeden, uyumadan, dinlenmeden 7/24 çalışıp uygular. İşte bu niteliklerinden ötürü DCA bot en çok tercih edilen bot çeşididir. Konumuz DCA bot olduğu için hayli uzun bir video olacak. Farklı zamanlarda tekrar tekrar izleyerek pekiştirebilirsiniz ya da ihtiyaç duydukça dönüp izleyebilirsiniz. Hadi şimdi Tricomans'ın DCA bot için tasarladığı panele geçelim ve daha yakından inceleyelim. Tricomans ekranını açtım ve giriş yapıyorum. Tricomans ekranına ulaştıktan sonra DCA bot kısmına geliyorum. Bu arada hala Tricomas üyeliğiniz yok ise hemen şuradan Tricomas'ı tanıyalım videosunu izleyerek nasıl üye olabileceğinizi öğrenebilirsiniz. Ardından DCA Bot bölümünde DCA Bot yarat butonunu tıklıyoruz. Platformun dil seçeneği Türkçe olmasına rağmen maalesef bazı bölümlerde hem yanlış hem de eksik çeviri yapıyor. Tavsiyem dili İngilizce kullanmanız. Karşımıza gelen pencere yeni bot oluşturma sihirbazı. Bunu kapat diyelim. Çünkü bu panelle şimdilik bir işimiz yok. Burada Gordon, Wizard ve gelişmiş olarak 3 bölüm geliyor. Gordon, Wizard ve gelişmiş olarak. Biz gelişmiş kısmından ilerleyeceğiz. Neden gelişmiş bölümünden ilerliyoruz? Çünkü bütün ayarları biz kendimiz yapacağız. Botumuza burada bir isim verebiliriz. CryptoBot Web, CryptoBot Web eğitim. İlk olarak isim verdik. İkinci olarak zaten API bağlantısı yapmıştık daha önce. Burada oluşturacağımız bot için burada bağlamış olduğumuz API'yi yani borsadaki cüzdanımızı seçmemiz gerekiyor. Eğer birden fazla API kullanıyorsanız burada farklı bir cüzdan seçebilirsiniz. Ben kendi bağlamış olduğum borsadaki cüzdanımı seçiyorum. Devamında bot tipini seçiyoruz. Bot tipinde İki seçenek geliyor. Birincisi single pair, ikincisi multipair. Bunlar ne anlama geliyor? Single pair tek bir ürün için işlem yapacaksak single pair seçiyoruz. Single pair seçtiğimizde sadece bir tane coin üzerinde işlem yapabiliyoruz. Gördüğünüz gibi tek bir tane seçebiliyorum. Ama bir de multipair seçeneği var. Multipair seçeneği de birden fazla coin ile işlem yapmak istediğimizde kullanıyoruz. Mesela burada BTC, yanına XRP, yanına Sol gibi birçok tane ekleyebiliyoruz. Ya da hepsini temizle diyerek Clear'dan burada bütün USDT cinsinden olan
coinleri seçebiliriz. Gördüğünüz gibi bütün Binance üzerindeki USDT işlem çiftlerinin hepsini otomatik olarak seçmiş oldu. Ardından bu çiftler kısmı. Çiftler kısmı hangi kripto parayla işlem yapmak istiyorsak bu bölümde seçiyoruz. Biz şimdilik temsili olarak bir tane seçelim veya birkaç tane. Ardından strateji bölümü. Strateji bölümünde birden fazla coin seçtik. Strateji bölümünde maksimum aktif işlemler bölümü var. Maksimum aktif işlemler bölümü şu demek. Biz yukarıda birçok tane coin seçtik. Fakat biz bunların içinden kaç tanesiyle işlem yapacağımızı burada belirliyoruz. Örneğin 5 adet kripto para seçtik. Sepetimizi çeşitlendirdik. Aynı anda bunlardan 3 adetine işlem açılmasını istiyorsak buraya 3 yazacağız. Hepsine işlem açtırmak istiyorsak 5 yazacağız gibi düşünebilirsiniz. Ardından strateji bölümüne geçelim. Strateji bölümünde long ve short olarak iki seçenek var. Long işlem fiyatın artışı yönündeki beklentiye, short işlem ise fiyatın düşeceği yönündeki beklentiye açılan işlemler için kullanılır. Biz spot piyasada işlem açıyorsak long seçeneğini kullanacağız veya vadeli piyasalarda işlem yaptıracaksak bota fiyatın yükselişine açacaksak long, düşüş beklentisi için ise short seçeneğini kullanıyoruz. Biz şimdi spot için yapılandırdığımızdan dolayı long seçeceğiz. Kar para birimi. Burada ne cinsinden kar alacak isek burada seçim yapabiliyoruz. USDT ya da kripto para cinsinden seçebilirsiniz. Biz USDT cinsinden karımızı almak istiyoruz. Ve burada ana emir büyüklüğü. Ana emir büyüklüğü bu alanda her kripto para için açacağı USDT bazında ilk işlem miktarını belirliyoruz. Cüzdanınızdaki miktarın ne kadarı ile işlem açmak istiyorsanız bu alana o miktarı giriyoruz. Mesela 10 ya da 100 ya da 1000 ya da 10.000 tercihinize kalmış. Ardından işlem tipini seçiyoruz. Piyasa ve limit olarak iki seçenek mevcut. Nasıl ki borsa uygulamalarında piyasadan ya da limit emri girerek alım ya da satım yapıyor isek aynı şekilde burada da bunun seçimini yapıyoruz. Piyasadan mı alsın satsın, limit emri girerek mi alıp satsın? Bu tercihinize kalmış. Biliyorsunuz piyasa seçtiğinizde biraz daha yüksekten alıyor, biraz daha düşükten satıyor. İşlemden daha hızlı çıkabilmek için. Ve ardından işlemi başlatma koşulu. İşlemi başlatma koşulu burası botun işlemi neye göre başlatacağını seçtiğimiz kısım. Yani aslında en önemli kısmı. Bu bölümle ilgili onlarca strateji, otomatik sinyal türünden bahsedeceğim birçok video hazırlıyorum. Çünkü bu bölüm açılacak işlemin tetikleme referansını belirleyen bölüm. Yani açılacak işlemlerin hangi sinyal ve kritere dayanarak tetikleneceğini belirliyor. Burada nasıl seçim yapacağımızdan kısaca bahsedeyim. Birinci olarak TradingView sinyalini seçebiliriz. TradingView seçtiğimizde TradingView ile alım tetiklenir. Şurada göstermek gerekirse TradingView'in sinyallerinin nereden geldiğini merak ediyorsanız şu bölüme tıkladığınızda TradingView aynı zamanda ücretsiz olarak al veya sat sinyali üretmekte belirli zaman aralıklarında buradan alıyor bot sistemi. TradingView seçtiğimizde TradingView sinyalleriyle alım tetiklenir. Ücretsiz bir sinyaldir. QFL seçtiğimizde Trikomas'ın yapay zekasının oluşturduğu algoritmalar ile alım tetiklenir. QFL sinyali kendi içerisinde de çeşitleniyor. Bu da ücretsiz bir sinyaldir. Bunu da tercih edebiliriz. Ardından manuel API seçeneği. Bu alanda hiçbir sinyal olmaksızın manuel olarak bota işlem yaptırmak için kullanılır. Ardından özelleştirilmiş TradingView sinyali. Özelleştirilmiş TradingView sinyali aslında kendi başına bir deryadır.
Bu sinyal türü en başta da bahsettiğim gibi ister indikatör ister tek aracı üzerinden sinyal üretmek için kullanılır. Bu seçimle ilgili çok beğeneceğinizi düşündüğüm işte tam da benim istediğim diyebileceğiniz seriler hazırlıyorum. Takipte kalmanızı öneririm. Ardından RSI, ULT, Bollinger Bandı, TA Present gibi sinyal tetikleme çeşitleri de mevcut. TA Present'te de Bollinger Bandı, MFI, MACD, SMA, parabolik SAR, Heikin-Ashi üzerinden aldığı veriler ile işlemler açabilme sinyallerini seçebiliyoruz. Bu işlem başlatma koşulu hakikaten başlı başına bir derya. Ayrıca bunu çok video serisinde dediğim gibi stratejiler üzerine kurulmuş videolar olacak. Burada biraz kafanız karışmış ve hocam bize en mükemmelini söyle, onu seçelim, parayı götürelim diyorsanız maalesef böyle bir kısa yol yok. Şimdiden mucize bekleyenleriniz var ise bu videoyu burada sonlandırabilir. Çünkü herkes kazanmak istiyor. Fakat birilerinin de bu oyunda kaybetmesi gerekiyor. Aslında bu videolara paylaşmamdaki amaç duygularımızın esiri olmadan kazanmaya bir adım daha yaklaşmak. Unutmayalım ki kaybetmediğimiz gün kazandığımız gündür. Bu arada mottomuzu da hatırlatmış olayım. Sinyal çeşitlerinden birini seçtikten sonra Take Profit bölümü. Take Profit bölümü tetiklenen her işlem için hedeflediğimiz kar marjını bu alanda seçiyoruz. Biz hedeflenen karı yüzde cinsinden giriyoruz. Mesela biz işleme girdiğinde hedeflediğimiz kar %5. %5 kar ettikten sonra satmasını istiyorsak 5 yazabilirsiniz. Ardından hedeflenen kar tipi. Hedeflenen kar tipi total hacimden kar yüzdesi ve temel hacim kar yüzdesi olarak iki seçenek getiriyor. Bunlar alttan alım yaptıysak total, tek bir alım yaptıysak temeli de seçebiliriz ama varsayılan olarak total geliyor zaten. Bir değişiklik yapmayın. O kripto para için almış olduğu bütün USDT bazındaki toplam hacim üzerinden kar alıp işlemden çıkması için total seçmemiz gerekiyor. Ardından burada iz sürme, İngilizcesi trailing diye yazıyor. Bunu aktif ettiğimizde şu işe yarıyor. Bir coin üzerinde işlem açtırdınız. Kar hedefini de %5 koydunuz. Ama fiyat yükselmeye devam ediyor. Buradaki fazla karı cebinize koymak için iz sürmeyi aktif edebilirsiniz. Bu kısma girdiğiniz yüzdelik oran gerilemedikçe satışı gerçekleştirmez. Buraya %1 diyelim. Yani biz %5 kar hedefliyoruz. Fakat daha fazla kar gelecekse bunun da önüne geçmek istemiyoruz. Burada iki nüans var. Ya fiyat daha fazla yukarıya gidebilir, daha çok kar edebiliriz ya da %1 daha gerileyebilir. %4 kar ederek işlemden çıkabilme ihtimalimiz olur. Şu grafikte de daha net anlayacağınızı düşünüyorum. Şu noktadan alım yaptığımızı düşünelim ve botun karını %5'e ayarladığımızı düşünelim. Fiyat burada yükselmeye başladı. Ve yaklaşık buralarda hedeflediğimiz kâra ulaştı diyelim. Şimdi burada daha fazla kar edebilmek için trailing'i açabilirsiniz. Trailing açtığınızda oraya gireceğiniz, belirlediğiniz yüzde miktarınca düşmeden, gerilemeden fiyat ürünün satışını yapmayacaktır. Yani şurada gördüğümüz gibi ufak bir düşüş yaşadıktan sonra tekrar yükseliş gerçekleşir ve biz burada daha yüksekten satış yapabiliriz. Burada olduğu gibi. Kar edebilme oranımızı arttırmak için trailing'i kullanabiliriz. Bazen zarar ettirebiliyor. Bunu da hatırlatmış olayım. Ardından stop loss bölümü. Stop olma bölümü. Stop olmak daha fazla zarar etmekten bizi kurtarır. Bunu hepimiz öğrendik. Kripto paralarda bu durum fazlaca yaşanmaktadır. Bu sebeple stop olmasını bilmek önemli. Bu kısımda yüzde cinsinden ne kadar zarar etmeyi göze alıyorsanız bunu seçebilirsiniz.
ve bu yüzdelik miktarınca düşüş yaşanır ise bot otomatik olarak zarar kes yapabilir. Burada da artı olarak stop loss zaman aşımı var. Bu da güzel bir özellik. Fiyat aslında yukarıya gidecek iken zaman zaman aldatıcı anlık geri çekilmeler yaşanabilir. Bu gibi durumlarda stop olmamak için bu özelliği açtığımızda da belirleyeceğiniz süre miktarınca fiyat aşağıda kalmaya devam eder ve düşüş gerçekten derinleşirse stop olması için seçilir. Bot bu sahte düşüşlere maruz kalmaması için kullanılır. Bunu da şu grafikte daha net görebiliriz. Örneğin burada %5 stop olmayı seçtiğimizi düşünelim. Stop zaman aşımında saniye cinsinden 10 dakika belirleyelim. 10 dakikada 600 saniye ediyor. Bu durumda bot ne yapacak? Örneğin biz burada artık fiyatın döneceğini düşünüyoruz. Burada gördüğünüz gibi fiyat düşmeye devam ediyor. Fakat tamamıyla aldatıcı bir düşüş. Burada stop olmaması için stop loss zaman aşımını açtık ve bir süre belirledik. Bu süre zarfında stop olmaması için bu özelliği aktif ettiğimizde bu gibi gerilemelerde bot stop olmayacaktır. Biz burada alım yapmıştık. Fiyat tekrar burada bir aşağı indi. Tekrar yükselir gibi yaptı ve tekrar aşağı indi. Ardından da tekrar fiyat yükselmeye devam etti. Gördüğünüz gibi burada stop loss zaman aşımını açtığımız için buradaki düşüşleri önemsemedi ve yükseldiğinde karı gördüğü yerde satması için bot işlemi kapatmamış oldu. Stop loss zaman aşımı da böyle güzel bir özellik. Stop loss'ta burada bir artı olarak seçenek daha var. İşlemi kapat ve işlemi kapat botu durdur. İşlemi kapat seçtiğinizde sadece mevcut olan işlemi kapatır. İşlemi kapat ve botu durdur dediğinizde hem işlemi kapatır hem de botu durduracaktır. Ardından safety order'lar yani güvenlik alımları. Diğer bir deyişle kademeli alım yaptıracağımız bölüm. Burası daha kontrollü alım stratejisi uygulatabileceğimiz bölümdür. Burada yüzde olarak ne kadarlık bir düşüşe kadar alım yaptırmak istiyorsak buna uygun miktarları belirlediğimiz alandır. Yani bu bölüm kademeli alım ile bütçemizin tamamını bir işlemde kullanmayarak fiyat düştükçe daha fazla kayba uğramamak için alttan kademeli olarak parça parça alım yapar ve ortalama maliyetimizi aşağı çekebilme imkanı sağlar. Daha önce de söylediğim gibi mesele risk yönetimi. Burada düşüneceğimiz alttan alım stratejisini bot duygusuz biçimde uygulayacak. Belki hala bütçesinin tamamıyla işlemlere girenleriniz olabilir. Bu sebeple burası önemli. Şöyle düşünelim. Biz ilk alımı $100'lık yaptırdık. Ardından ilk güvenlik alım miktarını emir büyüklüğü kısmına giriyoruz. Mesela $100. Biz burada ilk olarak yapacağımız alımı $100 belirlemiştik. İlk güvenlik alımını $100 seçtik. Burada bu miktarı ne kadar yüzde olarak düştüğünde alsın istiyor isek bunu fiyat sapmasına giriyoruz. Mesela %3 düştüğünde dedik ilk alımı yapsın. Bu kademeli alımdan kaç adet almasını istiyorsak ise bunu da maksimum güvenlik işlem sayısı bölümüne giriyoruz. Buraya. Mesela 3 defa güvenlik alımı yapsın seçeneğini buraya giriyoruz. Maksimum aktif güvenlik işlem sayısı ise biz 5 adet kripto para seçmiştik. Bunun kaç tanesi için aktif olan kaç tanesi için işlem yani alttan alım yaptıracaksak onu da bu bölüme giriyoruz. Bu bölümde de mesela 3 tane aktif işlem için alttan alım yapmasını istiyorsak buraya 3 yazmamız yeterli. Ardından güvenlik emir hacim ölçeğini ayarlıyoruz. Bu ne demek? İlk güvenlik alımından yüzde olarak ne kadar fazla büyüyerek alım yapsın. Yani ilk alımı $100 yapmıştık. İkinci alımı da $150 yapmasını istiyorsak buraya 1,5 girmemiz gerek. Ardından güvenlik emir adım ölçeği. Bu ne demek? Her alttan alım gerileme yüzdesini belirliyoruz. Yani yüzde kaç düştükçe alım yapmasını belirliyoruz. Mesela %2 geriledikçe bot alım yapmaya devam etsin istiyorsak buraya
2 yazmamız gerekiyor. Yani %2 düştükçe bot alttan güvenlik alımları 3 adet kadar daha yapacaktır. Yani %6 düştüğünde artık alım yapmayı durduracak. Ardından girdiğiniz ayarları burada tabloda daha net görebilirsiniz. İşte 3 tane alım girdik. Sapma oranları burada. Alacağı ürün boyutu, USDT karşılığı, sonra fiyatları, ortalama fiyatı, istenen kar alabilmek için çıkacağı rakamları ve buradaki değişiklikleri burada tablo olarak görebilirsiniz. Bunu şöyle grafik üzerinde daha net anlayalım. Örneğin burada bir alım gerçekleştirdik. Fiyatın yükselmesini bekliyorduk ama hedefe ulaşmadı. Sonra tekrar fiyat düşmeye başladı. Ardından şu bölgelerde bir alım, işte bu bölgelerde tekrar bir alım, sonra tekrar bu bölgelerde bir alım daha yaptırabiliriz. Bunun adetini arttırabilir ya da azaltabiliriz. Bu size kalmış. Ardından fiyat tekrar yükseldiğinde de maliyetimizi düşürdüğümüz için ortalama şu bölgelerde hedeflediğimiz kâra ulaşıp işlemden çıkabiliriz. Ardından gelişmiş ayarlar. Bu kısımda yukarıda birçok ayar yapabildik. Fakat bunların yanında da kullanılabilecek ek özellikler olarak düşünülmüş bir bölüm. Multipair bir bot yapılandırdınız diyelim. Yani birden fazla kripto parayla işlem yapacaksınız. Birden fazla coin seçtiniz ve bunlar üzerinde bir sinyal türü seçtiniz. Bota işlem açtıracağınız borsada ilgili coin'in günlük işlem hacmi belirlemiş olduğunuz BTC bazındaki miktardan az ise işleme girmeyecektir. Eğer günlük hacmi bundan az ise bölümüne bu belirleyebileceğiniz minimum BTC miktarını yazmalısınız. Örneğin 100 BTC yazalım. Bu durumda coin o gün için 100 BTC'nin altında işlem gördüyse işleme girmeyecektir. Devamında işleme başlamak için maksimum ve minimum bir fiyat belirleyebilirsiniz. Örneğin BTC 20 bin doların üzerinde veya 50 bin doların altında olmak kaydıyla işlem açabilir diye burada belirleyebilirsiniz. Devamında işlem başlatma gecikmesi güzel bir özellik. Borsalarda oldukça gelişmiş yapay zeka kullanan algoritmalar geliştirerek bizim kurduğumuz botları tuzağa düşürmek için fake sinyaller üretmektedir. Bunun önüne geçmek için bu özelliği kullanabilirsiniz. Bu şu anlama geliyor. Örneğin bir işlem açtınız. Kâr hedefiniz %3. Hedefinize ulaştınız ve işlem kapandı. Fakat hala sinyal tetiklenmekte. Ancak bunun fake bir sinyal olmadığını kaba tabirle borsaların yapay zeka algoritmaları ile botumuza gel gel yapıp yapmadıklarını bilemeyeceğimizden sinyalin halen geçerli tutarlılıkta olduğunu gözlemleyebilmek adına belirli bir gecikme veya bekleme süresini buradan belirleyebilirsiniz. Mesela 15 dakikada yarım saat beklemesini istiyorsunuz. Tekrar işleme girmesi için. Çünkü hedeflediğimiz karı aldık ve çıktık. Bunu buraya yazıyoruz. Burada 600-1200 saniye dediğinizde 20 dakika tekrar işleme girmeyecektir. Örneğin burada grafikte olduğu gibi şurada işlemi açtık. Hedeflediğimiz kâra şu bölgelerde ulaştı ama fiyat yükselmeye devam ediyor ve sinyal hala tetikleniyor. Biz burada kar aldıktan sonra tekrar işleme girmesini istemiyoruz. Çünkü devamında şöyle bir düşüş gerçekleşebilir ve artık botun bu işlemden çıkması için çok daha uzun süreler beklemek gerekebilir ya da botunuz stop olabilir. Ardından açık işlemler ve durdur kısmı. Buradaki opsiyon şu şekilde. Botunuzu kurdunuz ve işlemler açtı ve hedeflediğiniz karı elde ettiniz ya da zarar ettiniz. Bu işlem adetini sınırlandırmak istiyorsunuz. Mesela 5 adet işlem aç ve sonra tekrar manuel olarak açana ya da otomatik olarak açtırana kadar botun beklemesini istiyorsunuz. Buraya 5 yazarak botu sınırlandırmış oluyorsunuz. Yani 5 adet işlem açacak. Kar ya da zarar etti fark etmez. Ondan sonra duracak. Bir diğer seçenek de aynı çift için eş zamanlı işlemler. Bu aslında şu işe yarıyor. Aynı coin için sinyal gelmeye devam etse de bir defa işlem açmış olduğundan
gelen sinyali önemsememesi için kullanılıyor. Yine güzel bir özellik daha. Mesela botu yapılandırdık. 5 adet coin seçtik. Bunlardan bir tanesi Bitcoin. Bitcoin'e al sinyali geldi ve belirlediğiniz miktarda işlem açıldı. Ama sinyal tekrar gelmeye devam ediyor. Tekrar aynı Bitcoin için aynı işleme girmemesini istiyorsanız buraya bir yazmanız gerekiyor. Bunu da bu şekilde kullanıyoruz. Son olarak da zaman aşımından sonra işlemleri kapat. Zaman aşımından sonra işlemleri kapat. Mesela bir işlem açtınız, ardından belli bir zaman geçti. Fakat kar ya da zarar gözetmeksizin işlemi kapatmasını istiyorsunuz. Burada aktif ettikten sonra bir zaman girebilirsiniz. Fakat ben pek kullandığımı hatırlamıyorum. Çünkü çok mantığını anlayamadım. Evet, buraya kadar DJBot üzerinde birçok ayarlar yaptık ve bot yarat butonunu tıkladıktan sonra başarılı bir şekilde kaydedildi uyarısı geliyor. Başla ya da kapat iki seçenek var. Kapat dediğimizde bot aktif olmayacaktır. Başla dediğimizde bot direkt çalışmaya başlayacaktır. Kapat diyebiliriz. Ardından böyle bir ekrana ulaşıyoruz. Bu ekranda da DC botun özellikleri burada da bitmiyor tabii ki. Burada komut satırları var. Bu komut satırlarında birçok stratejide kullanacağız. Ayrıca bunlar için de birçok video serisi hazırlıyorum. Şimdilik DJBot neden çok tercih ediliyormuş sanırım biraz anladığınızı düşünüyorum. Umarım net ve anlaşılır olmuştur. Yine de kafanıza takılan bir nokta var ise bana yazabilirsiniz. Vakit buldukça mesajlarınızı cevap vereceğim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.